Herkese merhaba. Hayatın içinden edebi, eğitici, mutluluk ve ibret verici hikayeler seslendirip yayınladığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Mevlana'nın Mesnevisinden köylü ile şehirli iki arkadaşın öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğer siz de bu hikayeyi merak ediyorsanız bize katılabilirsiniz. Köylü ile şehirli. Geçmiş zamanların birinde bir şehirli bir köylüyle dost olmuş. Köylü şehre geldiği zaman şehirli dostunun evinde konaklar ve 2-3 ay kalırmış. Sabahları da onun dükkanında oturur, orayı kendi mekanı gibi kullanırmış. Köylünün bütün masraflarını şehirli dostu karşılar ve onu daima sofrasında ağırlarmış. Köylü bir gün şehirli dostuna, "Aman efendim, gezip tozmak için bile olsa siz de bizim köyümüze gelmez misiniz? Ne olur Allah rızası için çoluk çocuk gelin, misafirimiz olun. Şimdi ilkbahar mevsimidir, gül zamanıdır. Baharda köyümüz pek bir güzel olur. Her yan çayır çimen olur. Gönüller alan laleler açar. Yazın gelseniz meyve vaktidir. Ben de size hizmet etmek isterim. Eşini, dostunu al da gel" diyerek şehirli arkadaşını ısrarla köyüne davet etmiş. Şehirli adam köylü dostunun lafından kurtulmak için bir gün ziyaretine geleceğini söylemiş. Bu sözden sonra aradan tam 8 yıl geçmiş. Köylü şehirliye devamlı, "Ne zaman geleceksiniz? Baharlar, kışlar gelip geçiyor. Çoluk çocuk ailecek bekliyoruz" deyip durmuş. Şehirli de "Bu yıl şu konuk geldi, şu işim çıktı" diyerek bahaneler bulur ve "işimi gücümü bitirebilirsem geleceğim" sözünü tekrarlarmış. Köylü ise her yıl gelip şehirlinin çatısına leylek gibi konar ve günlerce, hatta aylarca şehirli arkadaşına konuk olurmuş. Son olarak 3 ay şehirlinin evinde kalan köylü mahcubiyetten dayanamayarak bu kez yeminler ettirip köye gelmeleri konusunda arkadaşından yeni vaatler almış ve köyüne dönmüş. Fakat aradan 10 yıl daha geçmiş. Şehirli bir türlü köylüye verdiği sözü yerine getirmemiş. Sonunda şehirlinin çocukları babalarına yalvarıp yakarmışlar ve "Ona birçok hakkın geçti. Onun işini yoluna koyabilmek için sıkıntılar çektin. O da seni konuk ederek karşılıkta bulunmak istiyor" demişler. Böylece babalarını köye gitme konusunda ikna etmişler. Sonunda hazırlıklar tamamlanıp ailece yola çıkılmış. Şehirli ve çocukları katırlara binip köye doğru giderken bir yandan da hayaller kurup oradaki güzellikleri düşünüyorlarmış. Bir aylık uzun bir yolculuktan sonra nihayet köye varmışlar. Aç ve yorgun düşmüşler. Hayvanları da otsuz ve yemsiz kalmış. Fakat garip bir şekilde köylü dostlarından kaçıyor ve onları tanımazlıktan gelerek kapıyı açmıyormuş. Gece yağmur ve fırtına başlayınca şehirli tacir yeniden köylünün kapısını çalıp hiç olmazsa kendisi ve çocukları için sığınabilecekleri bir yer istemiş. Köylü ise "Eline ok ve yay alıp bekçilik yapacaksan ve dağdan inecek kurtları bekleyip hayvanlarımı koruyacaksan sana bir yer veririm" demiş. Zavallı şehirli buna razı olmuş ve çocuklarıyla sığındığı bir kovukta beklemeye başlamış. Gece yarısı dağdan bir kurt sürüsünün indiğini gören şehirli, elindeki yayı gererek kurtlardan birine nişan almış ve bir okla kurdu yere yıkmış. Fakat köylü, "Ne yaptın? O vurduğun benim eşeğimin sıpasıydı" diye feryat ve figan etmiş. Şehirli vurduğu hayvanın kurt olduğundan emin bir halde köylüye şöyle sormuş:
Bu gecenin karanlığında yağmur ve fırtına arasında vurulan hayvanın eşeğinin sıpası olduğunu nasıl fark ettin? Köylü, onu sallanışından tanıdım deyince şehirlinin sabrı taşmış ve köylünün üzerine yürüyerek "A sersem adam, eşeğinin sıpasını metrelerce uzaktan hem de yağmurlu gecenin karanlığında fark edebiliyorsun da seni aylarca ağırlayıp misafir eden 10 yıllık dostunu nasıl tanımıyorsun?" demiş ve köylüyü bir güzel azarlamış. Bütün bu olup bitenlerden iyi bir ders alan şehirli, sabahleyin erkenden ailesini yanına alarak evine dönmek için yola koyulmuş. Değerli dostlar, Mevlana'nın Mesnevisinde yer alan köylü ile şehirlinin hikayesi burada sona erdi. Hayatta yolunuza hep kadir kıymet bilen ve iyi insanlar çıksın diyerek videomuzu burada bitirelim. Kanalımıza yaptığınız ve yapacağınız bütün katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.